bugün en sonunda çok uzun zamandır gelmeyi istediğim bir yerdeyim. Mardin'e geldim. Bugün Mardin benim için aslında çok önemli çünkü dediğim gibi çok uzun zamandır Mardin'e gelmek istiyordum. Buraları görmek istiyordum. Hep duyduğum, işte internetten fotoğraflarını gördüğüm, belki televizyonda videolarını izlediğim, YouTube'dan videolarını gördüğüm bir yer. Diyarbakır'daki ekibin aynısıyla Mardin'i birlikte keşfedeceğiz. Şimdi dilerseniz gezmeye başlamadan önce size biraz Mardin'den söz edeyim. Mardin'i gezmeden önce biraz tarihini anlayalım. Mardin'i anlamamız için öncelikle İpek Yolu'na bir göz atmamız lazım. İpek Yolu belki okullardan hatırlarsınız veya ilginiz varsa zaten biliyorsunuzdur. Çin'den başlayıp Anadolu'dan geçen ve Avrupa'ya kadar uzanan ticaret yolu. Milattan önceki yüzyıllarda Mısırlıların yanı sıra Romalılar da Çin'den ipek alıyorlarmış ve aldıkları bu ipekler Anadolu'nun üzerinden Roma'ya kadar ulaştırılıyormuş. Tabi Anadolu'dan geçmesi İpek Yolu, Mardin'den geçmesi, bu İpek Yolu'nun üzerinden geçen kervanların da bölgelerin kültürlerini, dillerini kaynaştırmaya yaramış bir anlamda. O yüzden Mardin'de çok derin bir tarihe göz atabiliriz hep birlikte. Zaten göz atacağız. Mardin İpek Yolu üzerinde bulunduğu için burada 5 tane han, bir tane de kervansaray var. Kervansaray Arapça bir kelime. İpek Yolu üzerinden geçen kervanların buralarda konaklaması için yapılmış saraylar. Mardin'de bir tane kervansaray var ama bugün o kervansaray otel olarak kullanılıyor. O yüzden orayı göremeyeceğiz ama diğer hanları mümkün olduğunca gezmeye çalışacağız birlikte. Mardin'in bana kalırsa en güzel özelliği burada insanların hep birlikte barış içerisinde yaşıyor olması. Öyle ki Mardin'de Türkler, Kürtler, Süryaniler, Hristiyanlar, Müslümanlar, Yahudiler, Sünni Araplar, Yezidiler ve Ermeniler hep bir arada yaşıyorlarmış barış içerisinde. Bu da Mardin'in halkının ne kadar hoşgörülü, ne kadar iyi olduğunu gösteriyor. Mardin'in adı Arapça kaynaklarda Maridin, Süryanice kaynaklarda da Marde olarak geçmekte. Mardin'in adından ilk defa 4. yüzyılda bir Roma tarihçisi bahsetmiş. Mardin'in adı birçok kaynakta da Merdin olarak geçiyor. Halkın çoğu da buraya Merdin diyor. Merdin kaleler anlamına geliyor. Bölgede birçok kale olduğu için buraya bu ad konulmuş. Yine bir gezi, yine bir yemek. Açız kardeşim, açız. Maç ayı oynama. Yani Sadece Diyarbakır'ı kurutmadınız, Mardin'i de kurutuyorsunuz. Mardin'de oldukça fazla Süryani kilisesi ve manastırı bulunuyor. Peki kim bu Süryaniler? Süryaniler Mezopotamya'daki Sami etnik kökeninden gelen bir grup. Çoğunlukla Hristiyanlar. Süryanilerin kökenlerinin dünyanın en eski imparatorluklarından biri olan Asur İmparatorluğu'na kadar dayandığı söyleniyor. Süryani nüfusu dünyada oldukça yaygın. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık olarak 250 bin kadar bir nüfusu var. İç savaştan önce Suriye'de de yaklaşık olarak 200 bin Süryani varmış. Türkiye'deki Süryanilerin sayısı yaklaşık olarak 25 bin civarında.
Mardin'e geldiğiniz zaman sürekli buradaki evlerde sarı rengin hakim olduğunu göreceksiniz. Bunun nedeni buradaki evlerin bölgeden çıkartılan sarı kalker taşından yapılmış olması. Buradaki yerleşim M.Ö. 4500'lü yıllara kadar dayanıyormuş. Mardin'in eski evleri 1979 yılında çıkan kararla sit alanı ilan edilerek koruma altına alınmış. Aynı zamanda Mardin evlerini gezerken buradaki iklimden dolayı pencerelerin ve kapıların küçük olduğunu görüyorsunuz. Mardin'de insanlar konukseverler, o yüzden sizi kolaylıkla evlerine çağıracaklardır. Biz de Mardin sokaklarında gezerken Cakli Hanım'la karşılaştık ve bizi evine çağırdı. Hem Mardin evlerinin nasıl olduğunu merak ettik hem de Süryani evlerini görmek istedik. Bu yüzden Cakli Hanım'ın evine konuk olduk. Siz kaç yıldır Mardinlisiniz? Buradasınız? Ben Suriye'den geldim 77'de. 77'de. 14 yaşımdaydım o zaman. O zaman bu zaman değil mi? Merhaba. Evet. Teşekkürler. Sağ olun. Nasılsınız? Çok iyi ya. Öyle çok güzel. Ay, kapıyı kapatalım. Buraya ayvan denir. Ayvan. Ayvan. Evet. Hı hı. Ayvan. Ayvan. Diyarbakır'da bir şarkı var ya. Ayvanda yatan oğlan. Budur işte ayvan. Burayı ne için kullanıyorsunuz genelde? Ney? Ayvanı. Ha, oturuyoruz. Ha. Serin oluyordur tabii. Bastırma yapıyoruz, buraya asıyoruz, kuruyor. Hı hı. Etli bastırma. Etli pastırma. Sucuklu ceviz yaptığımızda, yağmur yağdığımızda burada asıyoruz, yağmur yağmasın diye üstüne. İşte sonbaharda çok güzel ve ilkbaharda. Çok güzel. Evet. Mardin'in evlerinin içi daha doğrusu. Önce getiriyoruz. Leğenlerin içinde o Ağustos ayında. Hı hı. Bu güneşte leğende bırakıyoruz bir hafta. Sonra burada özel çizmelerimiz var. Sıkıyoruz. Ve küplere alıyoruz. Budur. Temiz, hijyen. Tamamıyla ev yapımı Süryani şarabı. İçine hiçbir Evet. şey katmıyorsunuz. Yok, hiçbir şey. Buraya geldiğiniz zaman birçok yerde Artuklular, Artuklar, Artuklu gibi adlar göreceksiniz. Bunun nedeni bu bölgede uzun yıllar Artukluların hüküm sürmesi. Peki kim bu Artuklular? Artuklu Beyliği veya Artuklular 1100-1400 yılları arasında Mardin, Hasankeyf ve Harput bölgelerinde hüküm sürmüş bir Oğuz Türkmen Beyliği. Bölgede Artuklulardan kalma birçok yapı var. Zaten gezdiğiniz zaman Artuklu mimarisini de çok iyi bir şekilde anlıyorsunuz Mardin'de. Yine Mardin'de bulunan Zinciriye Medresesi 1385 yılında dönemin son Artuklu hükümdarı tarafından yaptırılmış. Artuklular bu medreseyi aynı zamanda rasıthane olarak kullanabilmek için bu kadar yüksek yapmışlar. İki kubbenin arasındaki zincirden adını alıyor Zinciriye Medresesi. Aynı zamanda buraya geldiğiniz zaman güzel manzaraları görebiliyorsunuz. Yine Mahmut Orhan DJ Six Days klibini Zinciriye Medresesi'nde çekmiş. Eğer izlemediyseniz mutlaka öneririm izlemenizi. Çok güzel bir klip. Kasımiye Medresesi Artuklu zamanında yapılmış ve dönemin en önemli medreselerinden bir tanesi. Rivayetlere göre Kasım Paşa bu medresede katledilmiş. Kasım Paşa'nın kız kardeşi Kasım Paşa öldüğünde kanlı gömleğini ağıtlar eşliğinde bu eyvanın duvarlarına sürmüş ve hala o duvarlara su döküldüğünde duvardaki kan izleri belli olmaktaymış. Duvardaki kan izlerinin
bunlara ait olduğu söylenir. Peki Kasımpaşa kimdir? Kasımpaşa Rumeli Beylerbeyi yani valisi ve vezirlik görevlerinde bulunmuş Osmanlı devlet adamı. Önemli bir devlet adamı Osmanlı'da. Medresenin avlusundaki havuza akan suyun akışıyla doğumdan ölüme kadar insan hayatı ve sonrası simgelenmiş. Çeşmeden çıkan su doğumu, döküldüğü yer gençliği, ince uzun oluk olgunluğu ve suların bir havuzda toplanması ölümü temsil ediyormuş. Daha sonra bu su kanallarla toprağa aktarılır ve bu da topraktan tekrar can bulur. Bu medresedeki kapıların yüksekliği 1 metre kadar. Bunun nedeni de öğrenciler öğretmenlerinin yanına girerken bu 1 metrelik kapıdan geçerken başlarını eğmek zorunda kalıyorlar. Haliyle başları öne eğik bir şekilde sınıfa giriyorlarmış. Bu da tabii ki öğretmene bir saygı göstergesi. Kasımiye Medresesi'nden Deirüzzafaran Manastırı'na geçiyoruz. Manastır Yunanca bir sözcük. Kendilerini dine adamış rahiplerin ve rahibelerin dünya ile ilgilerini keserek kapandıkları, yaşadıkları yapı demek. Milattan sonra 5. yüzyılda kurulan manastır adını çevresinde yetişen zafaran yani safrandan almış. Deirüzzafaran safran manastırı demek. Deirüzzafaran Manastırı'nın en önemli özelliklerinden bir tanesi de şu. Bölgeye ilk matbaayı getiren kişi zamanında bu manastırın patrikliğini yapan 4. Petros'muş. Bu matbaada Süryanice, Arapça, Osmanlıca ve Türkçe kitaplar basılmış. Vallahi Mardin'e büyük bir keyifle geldik ama pandemiden dolayı, Covid-19'dan dolayı buradaki bütün kiliseler kapalıymış. Yapacak bir şey yok. Hadi biz de kapılarına gidip oraları gezeceğiz. Şimdi tabii Mardin'de birçok kilise var. Ortodoks kiliseleri, Katolik kiliseleri ve Protestan kiliseleri ama bunlar Covid-19'dan dolayı kapalıymış. Neyse biz de Protestan kilisesinin önüne kadar gelmişken içine giremesek de en azından buranın hikayesini anlatayım istedim sizlere. Hristiyanlık 1054 yılında 2 mezhepe bölünüyor. Doğu merkezli Ortodoks Kilisesi, daha sonra İstanbul merkezli Ortodoks Kilisesi ve Batı merkezli Roma'dan çıkan Katolik Kilisesi. Katolikler ve Ortodoksların yanı sıra 16. yüzyılda Martin Luther ve onun taraftarları Papa'ya itiraz ediyorlar ve Papa da Roma Kilisesi'nden Martin Luther ve taraftarlarını aforoz ediyor ve onlara itiraz edenler anlamına gelen, protesto edenler anlamına gelen protestanlar diyor. Daha sonra protestanlık mezhebi ortaya çıkıyor. Mardin'deki Protestan Kilisesi'nin bir özelliği var. Bu da Orta Doğu'da kurulan en eski Protestan Kilisesi olmasıymış. Mardin Protestan Kilisesi 1860 yılında kurulmuş. 1960 darbesiyle ibadete kapanmış kilise 2013'e kadar da kapalı kalmış. Mardin'deki tarihi Ulu Cami'nin yapımına Asurlular zamanında 1176 yılında başlanmış. Ulu Cami'nin minaresi şehrin hemen her yerinden görülüyor. İlk yapıldığında 2 minaresi olan caminin yıkılan minarelerinin yerine 19. yüzyılda yapılan ve günümüze kadar ulaşan minare yapılmış. Şimdi de Mardin turunun en son durağı Dağra harabelerine geldik. Dağra harabeleri Doğu Roma İmparatorluğu'nun doğu sınırını Sasanilerden korumak için yapılmış. Oldukça uzun, sanırım birkaç kilometreye kadar uzuyor uzunluğu. Burası aslında bir garnizon şehri olarak kurulmuş. Yani imparatorluğu korumak için bir askeri şehir. Dağra kenti aynı zamanda İpek yolunun içerisinden geçmekteymiş ve çok önemli bir ticaret merkeziymiş. İpek yolunun üzerinden geçtiği için birçok kültürü de bünyesinde barındırmış. Buradan şimdi Mor Gabriel Kilisesi'ne geçeceğiz. Tabii vakit kalırsa, erken kapanıyormuş. Pandemiden dolayı birçok kilise kapalı. O yüzden gezimiz biraz kısıtlı oldu. Yani daha çok nokta seçmiştik açıkçası. Daha yoğun bir programımız vardı ama bir yandan da
fotoğraf çekmek, yemek yemek konusunda bayağı bir ilerlettik kendimizi. Şimdi sözü sana bırakıyorum. Mardin turumuz neredeyse bitti diyebiliriz. Biz gezmeye devam edeceğiz. Buradan Midyat'a gideceğiz. Bir sonraki videoda Midyat hakkında olacak. Eğer imkanınız varsa Mardin'e mutlaka gelin. Buradaki tarihi ve kültürel zenginliği mutlaka görün. Gerçekten görülmeye değer bir yer. Biz açıkçası ekip olarak çok keyif aldık. Mardin'in bu güzelliklerini bir de Covid-19 salgını bittikten sonra tabii ki daha da gezmek isteriz. Çünkü birçok yeri aslında gezemedik, gezmek istediğimiz. Ama bakalım bir sonraki Mardin turu ne zaman olacak? Siz de takipte kalın. Ben de istiyorum. Fotoğraf mı çekiyorsun? Video mu? Tamam ya. Ne haber Serap ya? İyi ya, ne yapalım işte. Ne bekliyorsun burada? Ne bekliyorum? İşte hayatımın aşkını bekliyorum. Ondan sonra. Beylikzafaran Manastırı'nda hayatının aşkını arayan bir insan. Manastır'da diyorum hani daha mübarek bir insana karşılaşır mıyım acaba diye. Sporunu da yapıyor, içkisini de içiyor. Kol kaslarımızı genellikle Mardin Süryani şarapları ile çalıştırıyoruz. Görüldüğü üzere çok hafif gözükse de oldukça kas yapıyor. Denemelisiniz.